Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi ve sağlıklı yapraklara sahip olabilmesi için orkideleri yapraktan gübrelemeyi göstereceğim. Orkideler hem normal toprağına su dökülebileceği gibi hem de yapraktan da gübreleyebiliriz. Bunun için hemen sizlere ilk tarifimden başlamak istiyorum. Yöntem için eğer orkidelerinizde gübre olarak sirke kullanacaksanız yumurta ile birlikte kullanmanızı tavsiye ederim. Elimdeki sirke üzüm sirkesi. Sizler istediğiniz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Önemli olan elinizde herhangi bir sirkenin olması. Ev yapımı doğal sirke de olabilir. Bu daha iyi sonuçlar verecektir. Bakın ilk elimde yumurta kabukları var. Bu yumurta kabuklarını ben güneşte kuruttum bu şekilde. Ve daha sonra yumurta kabuklarını toz haline getirdim. Toz halinde eğer yaparsak çok daha hızlı reaksiyona girecektir. O yüzden sizlere hemen yumurta kabuklarını nasıl toz haline getirdiğimde göstermek istiyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere yumurta kabuklarını bakın blenderdan geçiriyorum ve toz haline geldi. Bu şekilde toz haline gelen yumurta kabuklarını bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Toz haline gelen yumurta kabukları çok daha çabuk sonuç verecektir. İçerisinde zaten bol miktarda kalsiyum var biliyorsunuz yumurta kabuğunun içerisinde. Şimdiki karışımı bakın, bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir cam şişenin içerisine koydum. Ve üzerine sirke koyacağım. Sirkenin miktarı yumurta kabuğunun bir parmak geçecek kadar olmalı. Yarım su bardağı kadar bakın sirke koyuyorum. Bu bardak 200 milimlik yani 100 milimlik bir sirke koydum ben. Hemen üzerine boşaltıyorum. Bakın bu şekilde üzerine boşalttım. Yumurta kabukları toz halinde olduğu için gördüğünüz üzere asit ile birleşince hemen reaksiyona girdi. Bunu da zaten köpürmesi ve içerisindeki kabarcıklardan anlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmamızın nedeni yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum var. Fakat biz bu kalsiyumdan %100 yararlanamıyoruz. Yumurta kabuğu içerisindeki kalsiyum karbonat halinde ve suda çözünmüyor. Biz de kalsiyumu yumurta kabuğundan çıkarabilmek için bu şekilde asidik asit ile muamele ettik. Ve böylelikle bu işlem gördüğünüz gibi tepkime veriyor. Bunu ilk başta 1 saat kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Daha sonra 2 gün boyunca ağzı açık bir şekilde bekletebilirsiniz. Evet, 2 gün beklettiğimiz yumurta kabuğu ve sirke karışımı artık dinlendi ve gerekli olan kalsiyum artık açığa çıktı. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor. Süzmek için bir tülbent kullanıyorum ve üzerine bu karışımı döküyorum. Evet, sirke özellikle antimikrobiyal ve antioksidan özelliği taşır. Fakat gördüğünüz gibi yüksek asit oranı var. Eğer bunu direkt çiçeklerimize vermiş olsaydık bu tepkimeden de anlaşıldığı üzere çok zararlı sonuçları olabilirdi. Şimdi bu karışımı kesinlikle çok fazla vermiyoruz. Çünkü şu anda burada yüksek oranda kalsiyum var. Ben 1 litre suya 10 mililitre hazırlamış olduğum bu yumurta kabuğu ve sirke karışımından koyacağım. Bakın 1 litrelik suyun içerisine şu anda 5 mililitre koyuyorum ve üzerine 5 mililitre daha koyarak toplamda bu ölçüye göre yaptım. Fakat sizler evinizdeki çiçek sayısına ya da bahçeniz içinde kullanabilirsiniz. Sebzelerinize göre bu işlemi ayarlayabilirsiniz. Evet, içerisine döktükten sonra karışmasını sağlayarak bunu şimdi nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. Tabii özellikle bu karışımı sadece orkidelerimizin toprağına değil aynı zamanda yaprağı içinde kullanmak istiyorum. Ve bu yüzden bu karışımdan biraz gördüğünüz üzere püskürtme kabına koyacağım. Evet, karışım hazır. Artık bunu orkidelerim için kullanacağım. Elimde bakın gördüğünüz üzere böyle bir orkidem var. Bunu hem yaprakları için hem de toprağı için kullanacağım. Bakın bu orkidemin gördüğünüz üzere çiçekli fakat dalından kırıldı. Zaten ucunda da çok fazla tomurcuklanma yoktu. O yüzden hemen bu çiçeğin dalını keseceğim. Yani budama yapacağım. Gördüğünüz üzere bakın yeşil boğumun hemen üzerinden ve ilk çiçek yerinin arasından kesiyorum.
ve size bu çiçeğimdeki gelişmelerinin sonucunda paylaşacağım. Şimdi orkidemizin yapraklarını bu suyu her tarafına gelecek şekilde sıkıyorum. Bu sıvı gübre sayesinde orkide yapraklardan da gerekli olan kalsiyum ihtiyacını alacak. Kesinlikle bu karışım zarar vermez. Ama önemli olan çok fazla vermemek. Her bir saksı için en fazla 5 yemek kaşığı kullanın. 5 yemek kaşığından fazla vermeyin ve bu karışımı çok sık vermenize gerek yok. Ayda bir kere verirseniz bu karışım orkideleriniz için yeterli olacaktır. Bakın gördüğünüz üzere hem toprağına hem de yapraklarına bu karışımdan verdim. Yumurta kabuğu gübresi düzenli olarak verildiği takdirde bu şekilde bol bol sağlıklı köklerin çıkmasına yardımcı olur. Kökler aktif olur ve her zaman sağlıklı olur. Sizlerle orkidelerimin gelişimlerini de paylaşacağım. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bakın aylar sonraki halini şimdi paylaşıyorum. Aylar geçti ve gördüğünüz üzere orkidemin zaten hava kökleri vardı ve şu anda hava köklerinin ucu gördüğünüz üzere gayet aktif. Yani bu orkidemizin bir gelişim içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Ve aynı zamanda sadece hava kökleri değil, bakın yeni çiçek dalları da çıkardı. Hemen burada bir yeni çiçek dalı var. Hemen ikinci çiçek dalını da sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki beraber budama işlemi yapmıştık ve yapmış olduğum budama sonrası bakın yan daldan da gördüğünüz üzere gayet güzel bir ana dal kadar büyük bir çiçek dalı çıkardı. Bu da gerçekten kullanmış olduğumuz sıvı bitki besinlerin hem orkidelerimiz için hem de çiçeklerimiz için çok faydalı olduğunu gösteriyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorularınızı eklemeyi unutmayın. Elimden geldiğince sorularınıza dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.